Aslında iki balıkçının ruhani bir varlığın heykelini bulmasından sonra buraya tapınak yapmaya karar vermişler. Çok acayip bir ortam var şu anda. Şöyle göstermeye çalışacağım. ...10 dakikası 4000 yenmiş. Oh, that looks very traditional. Thank you. Bu abilerimiz burada bu şekilde giyiniyorlar ve rikşa yapıyorlar dostlar. Rikşa ne diyeceksiniz? Fayton. Bildiğiniz fayton çekiyorlar. Ben bu adamlara binmek istiyorum diyorsanız dostlar, şöyle bir 10 dakika tur atayım diyorsanız, bir 10 dakika gezmenin bedeli yaklaşık $27 falan yapıyor zannedersem. Burada bu kültürü bu insanlar devam ettiriyor. Tüm Tokyo ayaklarımızın altında şu anda. Binalar ne kadar küçük gözüküyor, bakar mısınız? Mükemmel bir manzara var ya. Gökdelenler Ormanı ayaklarımızın altında resmen. Herkese yeni bir videodan, Japonya'dan, Tokyo'dan selamlar dostlar. Tokyo'nun sembolü olan yer geçitlerinden bir tanesindeyim şu anda. Burası meşhur bir yer değil ama Tokyo'da yer geçitleri her yerde. Tokyo deyince sürekli şuralardan karşıya geçiyorsunuz. Dedim ben de direkt buradan başlatayım videoyu. Geçen bölümün sonunda gelmiş olduğum bir pazar bölgesi vardı. Şu anda oradayım ve buradan Tokyo'nun biraz daha geleneksel yüzünü size göstermek istiyorum. Dedim ki direkt bu bölgeden videoya başlayalım. Önce şu pazarın bir çevresini görelim. Ardından da Tokyo'nun tarihi bölgelerine gidelim. Çok güzel bir tapınağa götüreceğim sizi. Beraber Sensoji Tapınağı'nı gezeceğiz. Ardından Asakusa bölgesinde nehir kenarında yürüyeceğiz. Birbirinden güzel şeylere tanıklık edeceğiz ve Tokyo'nun görmediğimiz farklı bir yüzünü göreceğiz bu videoda. Fazla da uzatmadan sokakları keşfetmeye başlayalım bakalım. Bu arada sonunda güneş çıktı. Allah'ım ne kadar şükretsem az şu anda. Güneş çıktı ya. Daha bir şey demek istemiyorum. Son 3 gündür falan doğru düzgün güneş yoktu. Yağmur, kapalı hava, hatta bu sabah bile çiseliyordu. Şu anda saat öğleden sonra 2 civarı ve daha yeni böyle bu şekilde tam anlamıyla güneş çıktı. Şanslıyız yani. Galiba burada bir kasino var. Diyeceksiniz ki Japonya'da kasinolar yasak değil mi? Değil abi. Görüyorsunuz. Daha önce içerileri göstermiştim ben. Burada içeride bu şekilde Atari oyunları tarzı oyunlar oynuyorsunuz ve size makineler, bilyeler veriyor. Sonrasında siz o bilyeleri paraya çevirebiliyorsunuz. Aslında sistemin açığından faydalanmışlar ve bu tarz kasinoları Tokyo'nun her yerine açmışlar resmen. Bu da Japonya'ya dair çok ilginç bir olay. Dışında böyle kampanyalar falan var bakın. Bildiğiniz kasino ama farklı tipte bir kasino ve bu şekilde sistem işliyor yani. Hemen üstümüzden metro treni geçiyor bakın. Ve olduğumuz yerde metro trenin hemen yanı dostlar. Buranın yanına bir pazar bölgesi kurmuşlar ama burası çok erken kapanıyor. Bakın hatta şimdiden toparlanmaya başlamışlar yani. Şu yol ayrımı çok iyi bir yol ayrımı ya. Klasik LED ekranlar ve farklı mimaride bir bina. Burada böyle bir şey gördüm ama bu ne gerçekten bilmiyorum. Japonca yazılar var üzerinde ve ne diyeyim artık, bir hayvan mı diyeyim, kedi mi diyeyim, böyle bir şey bırakmışlar buraya. İlginç yani. Tam böyle orta kısma bunu bırakmışlar ve insanlar da Halloween kartlarını koymuşlar buraya. Japonca yazılar yazıyor ama İngilizcesi hiçbir şekilde yok.
Şöyle sağ tarafa doğru gidelim bakalım. Dünyanın en değişik yol ayrımlarından bir tanesinden geçmiş gibi hissediyorum. Bir kapıdan resmen girdik ve şöyle ilerliyoruz bakalım. Şurada AVM'nin yanında bir pazar varmış. Bir Türk dönerciyle karşılaştım. O söyledi. Bir dedi buradan aşağı in, burada bir pazar var. Bayağı merdiven altı bir yere benziyor ama hadi bakalım. Aman aman nereye geldik bir anda. Deniz mahsullerine bakar mısınız? Hello. Yengeçler bakın. Burada salyangoz gibi böyle midyeler var. Hatta salyangozlar var direkt. Şu ıstakozlara bakın. Çok iyi ya deniz mahsulleri. Geçen bölümde de görmüştük bayağı. Bu bölümde devam ediyoruz resmen. Şu balığa bakar mısınız? Pullu bir şey böyle, dokunmak istemiyorum. 2600 yenmiş bu. Şu 4600 yen. Burada da yine 3500 yene balıklar var. Arigato. Şöyle bir göstereceğim bakın. Kafasını satıyorlar ya balığın ilginç bir şekilde. Ve kadın galiba 4 tane bunu alıp gidiyor şu anda. Şuna bakın. Daha canlı abi. Resmen kaçmaya çalışıyor yengeç. Bu şekilde koymuşlar kutuların içerisine ve canlı canlı satıyorlar ya direkt. Ahtapotlar buzun içinde ama yengeçler falan bayağı canlı yani. Burada galiba domuz etleri satılıyor ama bunlar açıkta direkt. Dolaba da koymamışlar. Şuna bakın. Tavuk ayağı abi. Buzlu. Şu da galiba domuz. Hatta domuz ayağı da var, bakın hemen böyle göstereyim. Bir anda kendimi Kamboçya'ya falan gelmiş gibi hissettim. Böyle bir kat aşağı indim. Dünyam değişti resmen. Arkadaşlar kaplumbağa satıyorlar ya. Şu bildiğiniz kaplumbağa. Bakın şunlar kaplumbağa. Bunu hiç görmemiştim ben daha önce. Daha canlı ya bakın. Yok artık ya. Bunu şimdi fark ettim. Bakın yan tarafa geldim. Burada da böyle kaplumbağalar var. Burada yengeçler var. Bu şekilde hep bağlamışlar. Galiba daha canlı bu hayvanlar. Beni dövecekler burada. Kimse bana dalmadan ben hızlı hızlı kaçayım. O kadar çok çektim ki adamlara artık. Yeter diyecekler, dalacaklar bana. Böyle bir şey beklemiyordum ya. Geçen videoda sokak yemeklerinin dibine vurduk. Ben diyordum ki abartılı şeyler gösterdim, biraz egzotik yemekler oldu falan. Meğerse hiçbir şey göstermemişiz yani. Kaplumbağa nedir abi? Bu arada kıyafet satıyorlar bakın. 1700 yenmiş bir tanesi. Yaklaşık 11,5 dolar yapıyor. Ve pazar gibi ya ortam, bakar mısınız? İnsanlar nasıl saldırıyor? Uzak Doğu'da ve Güneydoğu Asya'da çok acayip şeyleri yiyorlar maalesef. Ben hala bunun şokundayım. Kıyafet falan gösteriyorum ama yani bir kat aşağı indik, hayat değişti ya resmen. Bu arada bazıları Çinliydi satıcıların. Hong Kong bayrakları falan vardı hatta. Bayrak değil de galiba yazıyordu bir yerde Hong Kong diye ve Çin süslemeleri vardı. Yanlış olmasın şimdi. Şu olay çok ilginç. Bakın burası galiba ördek eti satan bir restoran. Şöyle ramenleri var. Sipariş vermek için buradan istediğiniz yemeği seçiyorsunuz ve sonrasında bozuk para da dahil olmak üzere paranızı koyup ödeme yapabiliyorsunuz direkt. Galiba sadece nakit ödeme alıyor. Buradan sipariş veriyorsunuz. Size fişinizi veriyor
Sonrasında dışarıda böyle sıra bekliyorsunuz ve sıra size geldiğinde söylüyorlar şimdi yer var içeride diye. İlginç yani. Her şeyi makineye, ne bileyim, teknolojiye dökmüşler Japonya'da. Bu olay bayağı hoşuma gidiyor benim. Çünkü her şey çok pratik ülkede. Ne bileyim, ödemek için tekrardan sıraya girmenize gerek kalmıyor. Makineden istediğinize bakıyorsunuz. Menü direkt belli, yani satılan şeyler belli. Sıra numaranız belli. Hatta bazı restoranlarda kendi uygulamalarını çıkartmışlar ya da web sitelerini çıkartmışlar ve orada size tahmini kaç dakikada size sıra geleceğini söylüyor ve sıra geldiğinde de direkt bildirim yolluyor. Yine bir köprü altından geçtik. Kısacası sistem çok güzel arkadaşlar Japonya'da. Yani yemek siparişinizi verdiniz. Mesela 25 dakika sürecek. Direkt bazı restoranların internet sitesinde görebiliyorsunuz. Ve orada beklemek zorunda değilsiniz. Başka bir işinizi de halledip geri gelebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük kolaylıklar. O yüzden burada yaşamak çok çok kolay bence. Bakın burada ne var? Burası benim geçen bölümde ahtapot yediğim yer arkadaşlar. Bu şekilde ahtapotları ve karidesleri ekmeğe basıyorlar. Kraker yapıyorlar ahtapotlardan ve karideslerden. Geçen bölüm burada bayağı beklemiştim ben ve hazırlanışını da göstermiştim size. Ahtapotu bildiğiniz makinenin arasında hamurun üzerine basıyorlar ve bayağı kraker ortaya çıkıyor. Çok enteresan yemekler var Japonya'da. Bu yediğim en ilginç şeylerden bir tanesiydi. Hatta Japonya'da değil, hayatımda yediğim en ilginç şeylerden bir tanesi olabilir direkt. Bakın burada da buranın McDonald's'ı var galiba. Reklam gibi oldu ama. Burada ahtapot topları satıyorlar dostlar. Üzerine de talaş gibi bir şey döküyorlar böyle. Bu çok meşhur. Buranın belki de en ünlü sokak yemeklerinden ama çok fazla sıra var. Sıra bize gelene kadar 1 saat beklememiz gerekir herhalde burada. İlginç bir bar gördüm şimdi burada. Meşhur Japon alkollerini bırakmışlar ve barın oturma alanı şu kadar arkadaşlar. Yani şu kadarcık bir alanda oturabiliyorsunuz. Hatta sandalye bile yok. Ayakta içiyorsunuz direkt. Japonya'da belli başlı alkoller çok meşhurmuş. Ben de bilmiyordum. Aslında geçen sokak yemekleri videosunu çekerken öğrendim. Özellikle belli viski çeşitleri burada inanılmaz pahalı. Yani şişesi $1000'a kadar çıkan viskiler var ve buralarda da, bu tarz yerlerde de belki o kalitede değil ama ona yakın kalitede daha ucuz viskileri bardağı 1000 yene falan deneyebiliyormuşsunuz. Bir deniz mahsulleri tezgahı gördüm. Bakın şurada deniz yosunu satılıyor. Bir tane kasesi 300 yen. Kurutulmuş balıklar, ne bileyim karidesler, ahtapotlar, her şey var burada. Çok acayip tezgahlar var ya. Şöyle bir kurutulmuş kalamar zannedersem 3000 yenmiş dostlar. Bir ufağı da 2000 yen. Buradaysa domuz ayakları, bütün tavuklar boynuyla beraber domuz kafası, yüzü falan satılıyor. Geçen bölümde görmüştüm ben bunları. Bakın tırnağıyla beraber tavuk ayakları var arkada. Domuz yüzü bitmiş galiba, göremedim. Şuradaysa Filipinler'de balot dedikleri galiba ceninden var. Tavuk cenini ya da genelde ördek ceninden yapıyorlar bunu. Embriyo oluşmaya başlıyor ve sonrasında o şekilde bunu yiyorlar, daha yeni oluşmaya başladığı haliyle. Istakozlara bakar mısınız? Kocaman kocaman ıstakozlar var. Şurada yengeçler hareket ediyor direkt. Böyle çok ilginç tezgahlar var ya. Şurayı da göstereyim ufaktan. Balık çeşitlerinde kesinlikle sınır yok. Acayip bir kalabalık var ve pazarı baya gezdik. Yavaştan bu ara sokaklardan kendimizi dışarıya doğru atalım.
Bakın şurası bir restoran mesela. Şöyle göstereyim kapıdan. Çok ufak bir oturma alanı. 2 kişilik, 3 kişilik bir yer var şurada. Burada da 2 masası var. Sokaklar hep böyle ufak olduğu için restoranların oturma yerleri de çok küçük doğal olarak, ama şehrin göbeğinde bile böyle yerler görüyorsunuz. Restoran derken ben şöyle bir şey gördüm bir anda. Abi bu ne? Sansür, sansür. Şuraya bakar mısınız? Bu artı 18 ürünler mağazası. Direkt yazmışlar her yerine zaten. Hatta şuraya otomat da koymuşlar. Şehrin göbeğinde burada çok değişik şeyler, vibratörler falan satıyorlar. Şehrin ortası burası. Ya Japonya'da pazarda oyuncakları dükkanının ne işi var? Geleneksel pazarı gezelim dedik. Japonya şaşırtmaya devam ediyor her geçen gün. Şimdi dostlar, ben hemen buradan metroya atlayacağım. Birkaç durak gideceğim ve sizi Tokyo'nun biraz daha tarihi bir yerine götüreceğim. Biraz tapınak gezeceğiz, tarihi sokakları gezeceğiz. Eski Japonya'yı, Japon imparatorluğunu yad edeceğiz beraber. İlerleyelim bakalım. Bir sonraki durağımıza doğru gidelim artık. Ve şu anda dostlar, arkamda da görmüş olduğunuz üzere Sensoji Tapınağı'nın girişine geldik. Burası yılda 30 milyon turistin ziyaret ettiği bir tapınak ve Tokyo'nun en eski tapınağı olarak biliniyormuş. Yapılış yılı galiba 645 yılı olması lazım. Resmi olarak bu şekilde kaydedilmiş, kayıtlara geçmiş diye okudum ben. Şöyle bir geçelim bakalım buranın altından. Altta da özel işlemeler vardı bu arada. Burada tarihi çarşı görünümünde bir kısmımız var ve buranın devamı anladığım kadarıyla ana tapınağa çıkıyor bakın. Yolun sonunda çok büyük bir tapınak binası var. Devasa bir kompleks burası. Açıkçası keşfetmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Şöyle bir bu tapınağın tarihi çarşısına dağılın bakalım. Böyle bir olay olduğunu bilmiyordum ben burada açıkçası. Burada galiba hediyelik eşya tarzı ürünler satılıyor daha çok, ama böyle kremler falan da varmış. Balm falan yazıyor. Şurada yine galiba sokak yemekleri var. Ne satıyorlarmış diye baktım. Kek satıyorlarmış. Tüm bu kalabalık şu görmüş olduğunuz ufak kekler içinmiş dostlar. Şuradan direkt makineden çıkartıyorlar bu arada. Oo, sistem çok iyi. Arkada yapılışını görüyorsunuz direkt. Sonrasında paketleyip bu şekilde veriyorlar direkt size. Çok iyi. Böyle bir şey hiç görmemiştim daha önce. Tam eski usul kekleri de paketleyip veriyorlar size. Bayağı iyi. Japonya'ya gelirseniz bir gün bu kedileri her yerde göreceksiniz. Aynı şekilde Tayvan'da, Hong Kong'da, Çin'de de görebilirsiniz. Tapınağa geldik ama şöyle bir kalabalığı bu kadar uzun bir yol aşmak zorunda oldum. Bana söylenmemişti. Bu alışveriş sokağının internette 250 metre uzunluğunda olduğu yazıyordu ama bana çok daha uzun gibi geldi. Sanki bir böyle 500-600 metresi var gibi geldi bana. Belki de kalabalıktan öyledir. Şurada ayrı bir tapınak kapısı var. Bu arada kimonosuyla insanlar geçiyor ya. Çok iyi değil mi? Bakar mısınız? Kimonoyla gidiyorlar. Ve uzun bir yürüyüşten sonra galiba tapınağın girişine, ana kapısına ulaştık artık. İki tarafta farklı tanrı figürleri var bakın. Sağda ve solda. Bayağı büyük bir giriş kapısı var burada.
tapınağımızın muhteşem girişinin dibine kadar geldim artık. Çok güzel duruyor. Kırmızı bir fener var şurada bakın. Az önce dediğim gibi sağda solda tanrı figürleri var. Şurada devasa bir kule var tapınağın yanında. Bu buranın sembol yapılarından aslında. Çok güzel bir yapıya giriş yapacağız şimdi dostlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim istiyorum. Dar açıya geçtim ki burası tüm detaylarıyla net bir şekilde belli olsun, gözüksün. Tam böyle ortadan sakinliği bulmuşken dalacağım içeri. Şöyle bir geçelim bakalım. Şu manzaraya bakar mısınız ya karşımızda? Manzaramız şu anda mükemmel ya. Gerçekten bu tarz yapıları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tokyo'nun en eski tapınağı burası dostlar. Az önce tekrardan bilgilerimi tazelemek için bir kontrol ettim ve 645 yılında yapılmış resmi kaynaklara göre. Buranın ilginç de bir hikayesi var aslında. Efsaneye göre 628 yılında bu bölgeye yer alan Sumida Nehri'nde merhamet tanrısının bir heykelini buluyorlar. Aslında tanrı da değil de ruhani bir varlık. Böyle çok değişik bir ismi var. Bodhinava mı ne? Çok değişik bir ismi var bu varlığın. Aydınlanmış kişi aslında onlar için. Onun bir heykelini buluyorlar ve onun heykelinin bulunmasından sonra iki balıkçı bunu buradaki önde gelen insanlara anlatıyor ve ardından buraya bir tapınak yapılmasına karar veriliyor. Buranın geleneksel hikayesi bu şekilde. Aslında iki balıkçının ruhani bir varlığın heykelini bulmasından sonra buraya tapınak yapmaya karar vermişler. Şöyle bir yaklaşmak istiyorum. Burada galiba insanlar dileklerde bulunuyor. Mumlar yakıyor bakın. Çok acayip bir ortam var şu anda. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şuna bakar mısınız? İnsanlar o dumanı yakalamaya çalışıp dualar ediyorlar resmen. Şimdi ana tapınağın olduğu yere geldim zannedersem. Burada fotoğraf, video çekmeye izin veriyorlar mı emin değilim ama çekilen insanlar var gibi duruyor. O yüzden ben de böyle video açık bir şekilde ilerleyeyim diyorum. Şu fenere bakar mısınız bu arada ne kadar büyük? Çok mistik bir görüntü var şu anda arkaya doğru. Burada insanlar para atarak dileklerde bulunuyorlar. Şuradaki boşlukların içerisinden para atıyorlar ve bu şekilde dileklerde bulunuyorlar bakın. Çocuklar da bunu yaptı az önce. Şöyle bir göstereceğim. Buradan içeriye atıyorlar ve dualarda bulunuyorlar. Bu arada içerisi de bu şekilde gözüküyor. Şurada arkada bir ibadet alanı var zannedersem ve tamamen altınla kaplanmış bir yapı var ama orada tam ne anlayamadım gerçekten. Şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Bir Buda heykeli görüyorum ve arkası da tamamen altından kaplanmış böyle. Hemen yine burada da aynı olay var. İnsanlar para atarak dileklerde bulunuyorlar. Herkes geliyor, para atıyor ve dilekte bulunuyor. Çok ilginç ya. Gerçekten önümde insanlar para atarak dualarda, dileklerde bulunuyorlar resmen.
İlk defa böyle bir şey görüyorum. Benim gördüğüm son derece mistik noktalardan bir tanesi. Burayı görmeden Tokyo'dan ayrılmayın bence. Benim bugün Tokyo'da son günüm ve son günümde bunu yaptığım için çok mutluyum şu anda. Bu arada şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Abi çok güzel. Şu yapılara ben bayılıyorum. Yani Güney Kore'de de hep buraları gezdim. Ne bileyim Tayvan'da da, Hong Kong'da da, tüm uzak doğu ülkelerinde, Güneydoğu Asya ülkelerinde bu tapınaklara bayılıyorum. Gördüğünüz üzere burası bir Budist tapınağı bu arada. Bazen karıştırılabiliyor. Japonya'da Şintoizm ve Budizm çok yaygın. Hatta daha önce bir videoda anlatmıştım. Toplumun %67'si Budizm'e inanırken %70'i de Şintoizm'e inanıyor. Diyeceksiniz ne biçim oran bu? Şöyle bir sorun var ki toplumun, hatta sorun demeyeyim, toplumun bir kısmı her iki dine de inanıyor. Her iki din burada birbirine fazlasıyla geçmiş. Birisi Japonya'da doğmuş, birisi Hindistan'da doğmuş bir din ama burada her iki din baya birbirine geçmiş benzer öğretiler olduğu için ve tapınaklarda da bunun izlerini görebileceğinizi söylüyorlar sürekli. Şöyle geniş açıda geçelim burayı dedim. Şu işlemelere bakar mısınız ya? Evet hocam, tekrardan kalabalığın içerisinde daldığımıza göre GoPro'ya geçiş yapalım. Bu kalabalıkta çünkü elimde telefon, kocaman şeyle çekim yapmam imkansıza yakın yani. Şu kalabalığın içerisinden bir kurtulayım istiyorum ben hızlıca. Bu arada Japonya çok ilginç bir ülke ya. Şuna bakar mısınız? Bebek arabalı, bebek oturma yeri olan bisikletler var bu şekilde. Kadın çocuğunu oturtuyor oraya ve bisikletini kullanarak yoluna devam edebiliyor. Bisiklet kullanma kültürü çok yaygın olduğundan böyle şeyler bile çıkmış ülkede. Hemen burada kimono kiralama yerleri var zannedersem. Bakın şöyle örnek olarak kimonoları bırakmışlar. Şu kıyafetler çok hoşuma gidiyor. Ve bu geleneklerini de Japonlar halen daha koruyor. Fiyatları bilmiyorum açıkçası. Daha önceden ben Shibuya'da, bu şehrin kalabalık merkezi noktasında sormuştum ve orada çok pahalıydı. Yarım saati 5000 yen gibi bir şeydi. Buralarda belki daha uygundur. Bu arada şöyle bir şey gördüm. Yakından göstereyim bunu da. Burası da restoranlardan görebileceğiniz üzere yine sokak yemeklerinin deli gibi satıldığı bir nokta dostlar. Hatta şurada içeride kimonosuyla yemek yiyen insanlar falan var. Bakın yine yemeklerin maketini koymuşlar. Şu çok iyi duruyor. Şöyle bir menü 1500 yenmiş, yani 10 dolar yapıyor. Ve şehrin en turistik yerlerinden bir tanesindeyiz şu anda. Bence gayet iyi bir fiyat. Yine şurada 2300 yene büyük boy karidesler varmış. Şöyle karidesler yani. Bakın böyle tapınak gibi gözüken bir restoran var burada. Hemen burada bir Japonya klasiği Kobe bifteği satıyorlar. Dünyanın en özel etlerinden bir tanesi biliyorsunuz Kobe bifteği ve son derece pahalı bir et. Bakın buraya bu şekilde fiyatlarını bırakmışlar. Etin bölgesine göre Kobe bifteğinin fiyatı da değişiyor ve görünüşünde yine böyle minyatür bir şekilde bırakmışlar. Dilerseniz uygun fiyatlısı da var, 40-50 dolara, 60 dolara olanı da var. Kalitesine göre gelip burada deneyebiliyorsunuz. Belki böyle daha merkezi yerlerde daha ucuza da yiyebilirsiniz yani. What's that? Rickshaw. 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 Bakın burada dostlar fayton yapıyor bu arkadaşlar bu şekilde.
Okay, how much is it? Depend on time. 10 One people minutes. is this one. JYP. 10 dakikası 4000 yenmiş. Oh, that looks very traditional. Yeah. Thank you. Bu abilerimiz burada bu şekilde giyiniyorlar ve riksha yapıyorlar dostlar. Riksha ne diyeceksiniz? Fayton. Bildiğiniz fayton çekiyorlar. Şöyle bir göstereceğim şimdi size. Bakın araçlar bu. Normalde bunlar atla gider değil mi? Burada insanlar bunu çekiyor. Aslında kendi tarihi geleneklerini devam ettiriyorlar burada. Bakın buradaki abiler de yine aynı olayı yapıyorlar. Kıyafetler, her şey böyle geleneksel. Hello. Arigatou gozaimasu. Bakın buradakilerin kıyafeti de çok iyiymiş. Ben bu adamlara binmek istiyorum diyorsanız dostlar, şöyle bir 10 dakika tur atayım diyorsanız, bir 10 dakika gezmenin bedeli yaklaşık 27 dolar falan yapıyor zannedersem. Burada bu kültürü bu insanlar devam ettiriyor. Gözünüze kötü gelebilir, böyle köylük gibi gelebilir ama aslında onların kültürel bir öğesi. Bu arada bu olayı yapanların büyük çoğunluğunun çok iyi paralar kazandığını ve artık burada influencer olduğunu anlattı burada yaşayan bir arkadaşım. Bazıları 150-200 bin takipçilere ulaşmış. Sosyal medyada artık influencer olmuşlar ve gerçekten çok iyi para kazanıyorlar. 10 dakikası neredeyse 30 dolara geliyor. Öyle düşünün yani. Bu arada bakın, tam olarak anlattığım olay bu. Arada bir hızlanıyor bunlar. Arada bir yavaşlıyorlar. Bu şekilde bu çevrede bayağı gezdiriyorlar sizi. Çok iyi olay ya. Bakar mısınız şuna? Benim hoşuma gitti. Yapar mıyım? Aslında deneyimlemek isterim ama 10 dakika için bayağı pahalı yani, açıkçası dürüst olmak gerekirse. Şöyle bir 10 dolar falan olsa denerdim ama o da Japonya'da olmaz yani. Ancak Pakistan'da falan olur büyük ihtimalle. Şu tarafa doğru baktığımda çok acayip binalar görüyorum ya karşımda. Asahi diye bir içecek firması var burada. Galiba şu bina onun binasıymış ama tam da emin değilim. Bir yaklaşıp bakmaya çalışacağım. Bu arada o bahsetmiş olduğum nehir de bu bölgeden bir yerden geçiyor. O nehri de bir görelim istiyorum. Zamanında bu tapınağa hikayesini vermiş olan bir nehir. Ama matcha dondurması satıyorlarmış burada. Bir tane de şundan deneyelim bence gelmişken. Bu Japonya'da çok meşhur dostlar. Hatta bu mağaza da galiba komple matcha mağazası. Şu poşetlerde galiba matcha ve benzer geleneksel çaylar satılıyor. Japonya'da bunu her yerde göreceksiniz. Tatlıların içerisinde falan her şeye atıyorlar ve çok seviyorlar bunu. Bakın matcha green tea, yani matcha yeşil çay dondurması diye yazmışlar buraya. Hatta matcha birası bile varmış. O nasıl bir şey gerçekten bilmiyorum. Ve şöyle matcha dondurmamızı aldık. Buradaki kadar yeşil değil ama olsun. Bir tadına bakalım bari şunun. Bence güzel ya. İlk denediğimde matcha çok tuhaf gelmişti ama sonradan alıştım zamanla. Şu anda bana güzel geliyor. Aroması hoşuma gidiyor ama ilk denediğimde hiç sevmemiştim yani. Bu arada anime kızlar geçti yanımızdan. Şöyle bir karşıya atalım bakalım kendimizi. O az önce bahsetmiş olduğum köprünün üzerindeyim dostlar şu anda. Çok güzel bir manzara var sol tarafımda. Şöyle bir göstermeye çalışacağım şimdi size. Şu manzaraya bakar mısınız? Hemen karşıda yine bir metro köprüsü var. Metroların büyük çoğunluğu dışarıda olduğu için bu köprüleri her yerde görüyorsunuz. Şurada tekne turları yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz teknelerle. Karşı taraf daha da güzel duruyor bu arada. Şöyle mavi bir köprü var. Galiba tarihi bir köprünün yerine yapılmış orası. Evet. Sumida Nehri'nin üzerinden şu enteresan binaların bulunduğu kısma doğru bir ilerleyeyim istiyorum.
Tokyo'nun görmediğimiz böyle farklı bir yüzünü gördük bugün. Pazarını keşfetmiş olduk Tokyo'nun. Ondan sonra en ünlü tapınaklarından bir tanesini geldik, gördük beraber. Ve aslında belki de Japonya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesinde geziyoruz şu anda. 645 yılında yapılmış ve o dönemlerde bile yaşamın olduğu bir tapınağın çevresindeyiz şu anda. Bakın bu arada bu abiler bu şekilde dolaşıyorlar ama bir sorun var. Bir tanesinin müşterisi var, diğerinin müşterisi de yok. Anlamadım yani. Bu arada bayağı hızlı gidiyorlar. Gözden kayboldular bile. Bir ara görüntü alayım dedim. Bir baktım adamlar gitmiş yani. Çok hızlılar ya. Antrenmanlı olsalar gerek. Her gün bunu yapıyorlar burada. Merak ediyorum acaba günlük kazancı ne kadar bunların? İlginç bir meslek ya. Ne yapıyorsun? İnsanlar sırtıma oturuyor, gezdiriyorum. Ve hemen burada Japonya'nın en yüksek yapısı olan Skytree binasını görüyorsunuz dostlar. Tokyo Skytree tam olarak karşımızda. 634 metre yüksekliğinde devasa bir bina burası. Ve binanın etrafında yüksek yapı yok resmen. Bakar mısınız şu anda sağıma soluma? Buradaki binalar da olabildiğine küçük bir şekilde inşa edilmiş sanki. İlginç bir şekilde. Şimdi bu binaya doğru ilerleyeyim istiyorum ben. Hava aşırı rüzgarlı ama manzara çok çok iyi duruyor. Şu binayı biraz daha yakından görelim istiyorum. Bu arada binaların güzelliğine bakar mısınız? Hep böyle 2 katlı, 3 katlı binalar. Daha önce Japonya'da hiç görmediğim tarzda binalar ya bunlar. Yani şehir merkezinde 10 katın, 15 katın altında bina göremezsiniz. Bu bölgede ise binalar hep böyle 2-3 katlı. Şu sokağın sonuna bakar mısınız ya? Ufak ufak binalardan Japonya'nın en büyük binasına geçiş. Burada şöyle bir otomat gördüm şimdi. Sürekli ben bunlardan alışveriş yapıyorum artık. Bu otomatlarda sıcak içecekler de satılıyor dostlar. Hava çok rüzgarlı olunca dedim ki çay kahve bir şey alayım bari. Şimdi şurada sütlü çay varmış. Bir tane bundan alacağım. Şöyle bastırınca buraya bu içeceklerin derecesi gözüküyormuş diye duydum ben. Ama bir şey göremedik. Bir daha bir deneyelim. Yok, bir şey göremedik. Şunu bir seçiyorum ben şimdi. Evet, sıcak çayımız geldi. Bu arada plastik şişedeymiş. Keşke plastik şişede ısıtmasalarmış ya. Yani hevesim kaçtı biraz. Oo, bu arada iyiymiş. Bu arada tapınak benzeri yapılar var ya burada da, bakar mısınız? Artık bunlar ev mi, tapınak mı çözemedim. Şu başka bir Budist tapınağı gibi duruyor sanki. Şimdi ben çayımı içerken bu yapıyı anlatayım size dostlar. Bu yapı 634 metre yüksekliğinde. Japonca'da 634 sayısı Musashi kelimesi olarak da okunabiliyormuş. Bu da Tokyo ve bu çevreyi kapsayan eyalete verilen isimmiş. Bu yüzden özellikle bu binayı 634 metre yüksekliğinde yapmışlar. Akşam olunca bu binayı komple bir renklendiriyorlar ve ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor. En tepesine kadar, tepesinde bir yerlere kadar daha doğrusu çıkabiliyorsunuz bu kulenin. Bu arada bu manzarayı görebileceğimiz en güzel noktalardan bir tanesine geldim sanırım. Nehir, restoranlar, oteller ve metro treni geçiyor yukarımızdan da. Gerçekten çok güzel duruyor şu anda. Hava açık olduğunda bu kulenin tepesinden Japonya'nın sembolü olan Fuji Dağı'nı dahi görebiliyormuşsunuz. Aynı zamanda bu yapı Burj Khalifa'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci yapısı olarak geçiyor. Bir radyo ve televizyon kulesi. Japonya'nın en yüksek binası olduğu gibi dünyanın da en yüksek ikincisi. Hatta bina değil, yapı demek lazım çünkü kule yani bu.
Abi çok yüksek. Şu manzaraya bakın. Yukarıya doğru bakınca başınız dönüyor. Ya baş döndüren bir yükseklikte. Zaten dünyanın en yüksek ikinci yapısı yani. Şöyle bir 30 saniye bakmaya devam etseniz gerçekten başınız dönmeye başlayacak. Gerçi bir 10 saniye bile yetti bana. Çok acayip bir manzara var aşağıdan. Bakınca demirden yapılma bir kule aslında sadece ama yüksekliği baş döndürüyor direkt. Ve şimdi arkadaşlar biletimi aldım. Bu dünyanın en yüksek ikinci yapısına çıkıyoruz abi. Dedim buraya kadar gelmişken çıkayım ya. Normalde çıkmayacaktım. Ama dedim buraya kadar geldik artık. Çıkalım bence. Fiyat listesini ben buraya bırakacağım. Ben konuşurken fiyatları görebilirsiniz. Çünkü hafta içi ve hafta sonu farklı fiyatlar varmış. Bir de bir 350. kat var çıkılan, bir de 450. kat var. Ben dedim 350 yeterince yüksek zaten. 350'ye çıksak yeter. Şöyle bir bilet verdiler bana. Bu bileti ben 2400 yen karşılığında aldım. Altta tam karşılığında yazarım. Aslında bu tarz yerleri daha önce çok gördüm, gezdim yani. O yüzden çok hevesim yoktu, çok isteğim yoktu ama buraya kadar gelip şu manzarayı görünce, tepeye bakınca dedim çıkayım ya bari. En azından buraya kadar geldiğimize değsin. 350. katta olacağız birazdan. Dilerseniz 450'ye de çıkabilirsiniz siz geldiğinizde. Bu arada tamamen düz mantık. 350. kat 350 metre, 450. de 450 metreymiş. Bilgi olarak da vereyim. Bir yarım saatim var şimdi. Burada oturacağım. Sıranın bana gelmesini bekleyeceğim. Ve birazdan kendimizi tepeye atacağız bakalım. Ve hazırlıklar tamam. 350. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada şu kalabalığa bakar mısınız abi? Tıklım tıklım içerisi. Ve geldik. An itibarıyla 350. kattayız. Hayatımda bindiğim belki de en hızlı asansördü. En alttan buraya kadar çıkmamız 15 saniye falan sürdü. Çok iyiydi. Şu manzarayı bir görmeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım size. Şehir var ya şu anda parıl parıl parlıyor resmen ayaklarımızın altında. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Yok artık. Muhteşem bir manzara var. Tüm Tokyo ayaklarımızın altında şu anda. Binalar ne kadar küçük gözüküyor bakar mısınız? Mükemmel bir manzara var ya. Gökdelenler Ormanı ayaklarımızın altında resmen. Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan bir tanesindeyiz ya şu anda. Kelimenin tek anlamıyla, tam anlamıyla muhteşem. Hayatımda gördüğüm en büyüleyici manzaralardan bir tanesi açık ara. Japonya bir deprem ülkesi biliyorsunuz. Ancak böyle bir ülkede çok fazla sayıda yüksek bina var ve bu binalara hiçbir şey olmuyor. Çünkü Japon mühendisliği farklı bir seviyede tamamıyla. Şöyle bir 360 derece döneceğim burayı. Manzaranın tamamen tadını çıkartmak istiyorum.
Arkadaşlar mükemmel bir deneyimdi. Ya dünya gözüyle bir kez olsun gelip Tokyo'yu görün. Bu şehir her geçen gün beni şaşırtmaya devam ediyor. Şu anda 9-10 gündür buradayım ve sürekli yeni bir şeyler yapıyorum. Sürekli yeni bir yerler görüyorum ve kalmaya devam etsem eminim ki her gün yapacak yeni bir şeyler bulacağım. Devasa bir şehir. Zaten dünyanın en büyük şehri nüfus bakımından mükemmel bir yer. Yukarıda manzarayı gördünüz. Çok fazla konuşamadım ama gördüğüm en güzel şehir manzaralarından bir tanesiydi. İyi ki çıkmışım, iyi ki buraya kadar gelmişim. Yani Tokyo'ya geldiğinizde buraya mutlaka uğramanız lazım bence. Eğer ki bir gün yolunuz buralara düşerse bu noktayı es geçmeyin. Tokyo Skytree binasına çıkın. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir yer. Mükemmel bir manzara vardı. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Herhalde hayatımda gördüğüm en yüksek şehir manzarası olabilir bir binanın içerisinden. Çok iyiydi. Şurada anime reklamları dönüyor bu arada halen daha. Şimdi ben buradan metroya doğru gideceğim. Oradan da kaldığım bölgeye atacağım kendimi. Ondan sonra biraz orayı görüp gecenin karanlığında yavaştan Tokyo'ya veda ederiz. Bir sonraki videoda artık Tokyo'dan tamamen ayrılacağız. Tokyo ile işimiz tamamen bitecek. Bakın şunu göstereceğim. Karşımda bir Sky Bar var ama 5 katlı falan bir yer. Belki 6 katlı bir yer. Biz 350. kata çıktık arkadaşlar. 350. kattan manzarayı gördük. Buradan sonra kolay kolay şehir manzarası kesmez herhalde. Şuradan bir yerden tren istasyonuna doğru gidelim bakalım şimdi. Buralara veda edelim artık yavaştan. Ve arkadaşlar aradan 1,5 saat geçti belki de. Şu manzarayı göstermeye çalışayım. Kedimiz burada ekranda ama kayboldu maalesef ki. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Tokyo'nun en sembol noktalarından bir tanesine geldim. Shinjuku'dayız. Kabukicho'ya geldik. Benim hostelime çok yakın burası. O yüzden videolarda defalarca göstermeye çalıştım. Bu arada bir sokak müzisyeni var. Şöyle bir gidelim yanına doğru. Bayağı iyi çünkü. Ve şöyle kalabalığın içerisinden karşıya doğru atalım kendimizi. Tıklım tıklım var burası. Sürekli bir Shibuya kadar olmasa da buranın da çok aşağı kalır yanı yok yani. Tokyo'nun belki de en işlek yerlerinden bir tanesi burası. İnsanlar akın akın metrodan çıkıyor burada. Devasa bir metro hattı var burada yerin altında. 73 tane çıkışı olduğunu söylüyorlar. Şöyle bir kalabalığı göstereceğim. Bu caddeyi seviyorum ben. Hareketli güzel bir cadde ve videolarında da yer vermeye çalışıyorum. Dedim madem ki Tokyo'ya veda ediyoruz, ya burayı göstereyim ya Shinjuku'yu göstereyim son günümüzde. Sonrasında burada karar kıldım çünkü kaldığım yere yakın yani. Etraf ışıl ışıl buralarda görüyorsunuz. Kedi köpek kafeleri var. Tax free mağazalar var. Ne bileyim anime konseptli kafeler var. Ne ararsanız var bu bölgede. Arkadan bol bol müzik sesleri geliyor. Sokak sanatçıları çıkmaya başlamış. Telif yemeyelim. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum abi müzik seslerine. Şimdi bir kez daha karşıya geçeceğiz. Burası da o geçtiğimiz yer kadar işlek bir nokta. Tam böyle buranın en ışıl ışıl kısmı belki de. Gerçekten çok güzel bir yaya geçidi var burada. Japonya'daki yaya geçitlerinin tamamı zaten aşırı derecede güzel ya. Şu manzaraya bayılıyorum. Hemen karşımızda şurada Godzilla heykeli gözüküyor bakın. Godzilla Head gözüküyor. Şurası Tokyo'nun belki de en ikonik noktalarından bir tanesi. Ben de o yüzden bol bol göstermeye çalıştım burayı dostlar. Bugün gerçekten çok yoruldum.
erkenden kalktım ve erkenden yola koyuldum. Önce sokak yemekleri videosunu bitirdim. Ardından bu videoya geçtik. Yani tüm gün video çekerek geçti resmen. Yollarda geçti ama aşırı keyif aldım aynı zamanda. Ben de videolar sayesinde yeni yerler görüyorum. Yeni yerler keşfediyorum. Birçok yere ilk kez gitmiş oluyorum. O yüzden beğenileriniz çok çok önemli. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı çok görmeyin abi. Tekrardan bir hatırlatmış olayım. Bu arada şöyle karşıya geçmeye başladık. Yüzlerce, binlerce insanın arasındayım yine. Tokyo deyince artık benim aklıma bu gelecek. İnsan kalabalığı ama bir yandan da bu kalabalığın içerisinde çok acayip bir düzen var. Şöyle bir dönmeye çalışayım. Bakar mısınız abi şu tabelalara? Gerçekten çok güzel bir yer burası. Tokyo'nun bendeki yeri hep bir başka olacak. Ne zaman tekrardan geri geleceğimi gerçekten iple çekiyorum. Çok özleyeceğim bir şehir olacak. Aşırı derecede etkilendiğim bir yer oldu açıkçası. Hiçbir şey yapmasanız, sadece çıkıp şu bölgelerde sokakta yürüseniz yetiyor. Çıkıp böyle bir 10 dakika, 15 dakika etrafı keşfetmek bile size dopamin salgılatıyor yani. Gerçekten bu şehirde şu bölgeye, ne bileyim bu tarz yerlere kaç kez gelsem sıkılmam. Çünkü ya etraftaki o tabelalar, düzen, her şey çok güzel. Evet dostlar, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Olabildiğince size Tokyo'nun farklı yerlerini göstermeye çalıştım. Bu videoda keza geçen videoda da Tokyo'da böyle benim daha önce gitmemiş olduğum daha geleneksel yerleri göstermeye çalıştım. Bu videoda hem gelenekselliği gördük, o tapınakları, pazarları gördük, sokak yemeklerini gördük, hem de şehrin modern yüzünü gördük. İkisini bence çok güzel bir şekilde harmanlamış olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır dediğim gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda artık Tokyo'ya veda etmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Son kez Tokyo'dan selamlar, sevgiler.